Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sarayların yemeği olan vişneli yaprak sarması yapacağız. İlk defa yapacağım. İlk defa da tadacağım. Instagram'da çok fazla önüme çıkıyordu. Merak ettim. Yani ekşili oluyormuş sanırım. Eksik malzemelerimiz vardı. Onları aldık. Malzemelerimi de buraya dizdim. Yapılışını da internetten bakarak adım adım ilerleyeceğim. Umarım başarabilirim. Tadını çok merak ediyorum çünkü. Daha sonra koltuğumun bir tanesini ev tipi makinemle yıkama kararı aldım. Çünkü evde köpek var ve koltuklarımı da ne cesaretse beyaz aldım. Halılarım da beyaz. Bu yüzden böyle hep yaz başı işte kışa girerken sezon başlarında yıkıyorum ve üzerine örtü örtüyorum. Daha hijyenik olduğunu düşünüyorum. En azından örtü böyle silkeleyebilirim, makineye atabilirim. Daha temiz oluyor. Onu birlikte yıkayacağız. Bugünü böyle vloglamak istedim. Güzel bir anı olarak kalır diye düşündüm. Ay çok konuşuyorum ben ya. Çok konuşuyorum. Hadi artık yemeğe geçelim. Yemeğe geçelim ki bir an önce saralım, pişsin. Bir an önce yiyelim artık. Hadi yapılışına geçelim. Buyurun. Kameranın açısını değiştirdim. Böyle daha iyi gözüktüğünü düşünüyorum. Soğanları doğradım. Yani tarifte 1 adet soğan diyordu. 1 adet büyük soğan. Ama ben 2 adet büyük soğan koydum. Çünkü soğan daha lezzet kattığını düşünüyorum. Bütün sarmalara. Bu biraz zeytinyağlı bir sarma. Ancak şöyle bir problemimiz var. Hiçbir yerde donmuş vişne bulamadık. Yani bütün marketlere tek tek baktık, bulamadık. Bu yüzden tarifte vişne taneleri koymayacağım. Çünkü koyamıyorum. Yok. Vişne suyuyla yetineceğim. Yani bununla inşallah güzel olur. Hiçbir fikrim yok. Ama sarma olsun. Şöyle dolma fıstığı aldım. Bundan konuluyormuş. Toz tarçın. Kuş üzümü. Nar ekşisi. Şöyle güzelmiş bu arada. Bayağı büyük, geniş yapraklı. Pirinçleri yıkadım. Arkadan kivinin sesleri geliyor büyük ihtimal. Koltuğa sürünüyor. Pirinçleri yıkadım. Biraz suda bekletiyorum. Soğanları makinede geçirdim. Yani blender değil de bu blender galiba ya. Onda geçirdim. Çünkü el doğraması soğanlar biraz iri kaldığını düşünüyorum. Manuel soğan doğrayıcıyla da güzel olur diye düşünüyorum. Ben blenderda yaptım. Şimdi bunu birazcık zeytinyağda kavuracağım. Tarife bakarak ilerlemeyi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ben de ilk defa yapıyorum. Bu yaptığımız sarma Osmanlı mutfağında çok meşhur bir sarmaymış. Yani saraylarda yapılıyormuş. Keşke donmuş vişne de bulabilseydik. Ama gerçekten yani bütün marketlerde işte Carrefour, Colruyt, Türk marketleri, Carrefour Extra hepsine baktık. Donmuş vişne bulamadık. Muhtemelen Belçika'da yoktur. Yani varsa da çok nadir marketlerde vardır. Soğan, zeytinyağı, dolmalık fıstık, kuş üzümü, nar ekşisi, toz şeker, karabiber, nane, yenibahar, tarçın, vişne suyu ve donuk vişne. Şu an şimdi gerekli baharatları nane. Altını kısayım çünkü terleyerek. Belçika'da olsanız bile Trendyol bildirimleri açmıyorum çünkü soğanların biraz terleyerek yumuşamasını istiyorum. Kavurmadan. Nane, yenibahar. Yenibahar şu muydu acaba? Yenibahar kokusunu da hiç bilmem. Bu sanırım. Bu mu? Bu ya. Bu kakao. Aynen bu yenibahar değil mi ya? Yenibahar. Burada bir şey sürtünüyor. Yenibahar kokusu nasıl olur hiç bilmiyorum. Ben buna koymuşum ama üzerindeki yazı çörek otu diyor. Garanti iş yapmak istiyorum. Şimdi açılmamış bir yenibahar paketi alayım. Burası gerçekten hani bunları bizim komşumuz var Maraş'ta. Taşındılar yani Silivri'de oturuyorlardı. O gönderiyor Silivri tarafına geldikçe. Burada her şey var. Yani
Şu Suriye cipsi dedikleri şey bile var. Balkonda baktım ama yeni bahar paketi bulamadım. Dediğim gibi büyük ihtimal bu kutuya koydum. Bunu neden kullanmak istemedim? 7 türlü baharat diye bir baharat şeyi de var, çeşidi de var. O mu acaba diye düşündüm ama muhtemelen bu yeni bahar. Soğanlarımız böyle hafif kavruluyor. Aslında kavrulmuyor, terliyor. Şöyle terlete kavuracağım. Ufak bir tarif hatası yaptım. Zeytinyağında önce birazcık şu dolmalık fıstığı kavurmam gerekiyormuş. Ama problem olacağını düşünmüyorum. Şimdi ben soğanı kavurdum. Üzerine bundan ekleyeceğim. Biraz bol ekleyeceğim. Bol malzemeli yapmayı düşünüyorum. İçi böyle yumuşak yumuşak. Bayağı lapa bir pirinç olsun istiyorum. Bakalım. Umarım başarabilirim. Şimdi soğanın üstüne ne atmam gerekiyor? Bu yıkanıyor mu acaba? Yanlış bir şey almışız galiba. Neyse. Fıstık fıstıktır. Bir iş yaparken mesela böyle işte bir şey doğruyorum. Hemen çöpe atmak geliyor içimden. Böyle temiz ortamda iş yapmak daha hoşuma gidiyor. Bu ders çalışmada olsun ya da böyle evde vlog izleyeceğim, bir şeyler izleyeceğim, bir örgü öreceğim falan. Ev böyle silip süpürülmüş, derli toplu, mutfak böyle tertemiz olacak. Ben o zaman rahatça kahvemi içiyorum, yemeğimi yiyorum falan. Yoksa dışarı bile çıkamıyorum. Herkes böyle mi acaba yoksa bu bir hastalık mı? Ama güzel bir hastalık eğer hastalıksa. Ekliyorum, güzelce kavuracağım. Tadı için çok heyecanlıyım çünkü gerçekten çok özeniyorum şu an yaparken. Hani adımlara tek tek uyuyorum falan. Yoksa ben hiç öyle adımlara uyan bir insan değilim. Yorumlarım yani kafama göre. Nasıl olabileceğinin mantığını da kurarım, tarife bakmam. Yardırırım yani, yaparım direkt. O zamana kadar da hep güzel oldu yemeklerim. Bir keresinde sadece rezalet bir yemek yaptım. Nimete böyle denmez ama gerçekten rezaletti. Hani bu yorumu da katma yani. O kadar kötüydü. Bir akşam brokoli ve karnabahar var evde. Doğradım böyle küçük küçük hepsini. Borcama dizdim. Üzerine de başamel sos yapacağım. Ama diyorum ki şimdi benim takıntılık hallerime bakın. Normal süt kullanmayayım. Şimdi laktoz var içinde. Şişirecek. Gerek yok. İstediğim kadar yiyemem falan. Bir baktım evde soya sütü var. Başamel sos yaparken soya sütüyle yaptım. Sonra bir de eşime de diyorum ki ya çok güzel olacak, bak öyle bir yorum kattım ki çok beğeneceksin ve hayatında ilk defa fırında böyle başamel soslu sebze yiyecek. Hani belki de ön yargısı oluşacak yani bunu yedikten sonra, bir daha asla çok iyi bir yerde yese bile yemeyecek yani adam. Bir yedik yani, gerçekten hayatımda yediğim en kötü yemek olabilir çünkü aşırı tatlı, süt böyle kesik kesik falan, çok kötüydü. Yani eşim hep anlatır, her yemeği çok güzel yapıyorsun ama o yemeği unutamıyorum. Gerçekten de ön yargısı oluştu. Hani ben çok severim başamel soslu sebzeyi. Yapayım falan diyorum. Hayır diyor direkt. Bu arada donmuş vişne bulamadık demiştim. Hala bulamadık. Ama eşim de Google'dan baktım, bir market var, adını söylemeyeyim. O markette varmış. Bir gidip bakacağım dedi. Yani olursa mükemmel olur. Olmazsa da can sağlığı deriz. Vişne suyuyla devam ederiz yani. Biz yiyeceğiz zaten hani. Ne olabilir ki en fazla? Hep böyle dediğimde berbat oluyor yemekler. Olumlama yapıyoruz. Her zaman evrene olumlama yapıyoruz arkadaşlar. Ağzımızdan negatif bir söz çıkmıyor. Hiçbir zaman. Hep mesela sabah uyandınız, diyeceksiniz ki bugünüm çok güzel geçecek, enerjim çok güzel, ben çok mutluyum, hayatım çok güzel. Bu. Aslında hayatın sırrı bu. Her zaman olumlu, negatif değil, olumlu bakacağız hayata. Bir bardak mı kırıldı ya da siz değil başkası mı kırdı? Bir derin nefes alıyoruz, diyoruz ki bu bardak yerine gelebilir. Bu insanı kırmaya gerek yok, tartışmaya gerek yok. Eşiniz olabilir, arkadaşınız olabilir, fark etmez. Hayata karşı hep olumlu bakarsak olumlu şeyleri çekeriz. Gerçekten bu çok doğru.
Bir de sizinle şunu da paylaşmak istiyorum. Belki biliyorsunuzdur ama ağzımızdan çıkan her kelime evrende kaybolmuyormuş. Yani uzay boşluğunda sonsuzluğa doğru gidiyormuş. Gerçekten çok ürkütücü değil mi? Yani benim şu an konuştuğum her kelime evrende yok olmuyor. Ağzımızdan çıkan kelimelere çok dikkat etmeliyiz. Böyle kötü, ölüm olsun, işte bir kaza olsun, ay işte bak şimdi şu olacak, bu olacak diye kötü yorumlar yaptığımızda direktman bizi buluyor. Ben buna çok şahit oldum. Yani atıyorum işte bardak şurada duruyordur. Örnek vermişsin, onu oraya koydun ama bak şimdi düşecek. O düşer yani oradan. Çünkü insan ağzından çıkan her şey dua gibi kabul oluyormuş. Ben bunu da duymuştum. Yaşaya yaşaya bunun gerçekten oluyor falan gibi oluyorum. O yüzden çok dikkat ederim ağzımdan çıkan kelimelere. Genelde kötü düşünmem, konuşmamaya da çalışırım. Çok konuşuyorum arkadaşlar. Sanırım buraya taşındığımızdan beri bir sosyal hayatım yok, sosyal çevrem yok. Arkadaşsızlık çekiyorum ben. Şu kamerayı açınca susamıyorum. Olsun, ben bir gün çok güzel, büyük bir aile olacağımızı düşünüyorum. YouTube'da son videolarımda gerçekten izleyen insanların yorumlarını görüyorum. Çok mutlu oluyorum ya, bilmiyorum. Hani sosyal hayatı çok olan bir insan değilim. YouTube'da böyle bir insanların beni izlemesi çok hoşuma gidiyor. Hepsini birer arkadaş olarak görüyorum ve yorumlarınız gerçekten benim için çok değerli. Bir tane yoruma bile çok seviniyorum. Hoşuma gidiyor. Umarım nice arkadaşlıklar ediniriz YouTube'dan, arkadaş oluruz. Fark ettim, belki de bu benim kaçıncı videom olduğunu tam emin değilim, 7-8 olabilir. Her videomda daha da kendimi biraz daha geliştirip, daha da böyle kendi içimi dışa vur hissediyorum. Daha böyle kamerayı arkadaş gibi hissetmeye başladım. Daha ben gibiyim kamera karşısında. Bunun belki aylar, belki yıllar sonra çok daha iyi yerlere evrileceğini düşünüyorum. Çok mutluyum bunun için ya. Böyle anılar biriktirmek çok hoşuma gidiyor benim. Neyse, çok konuştum. Şimdi pirincimiz de kavruldu. Baharatlar neydi? Benim de B12 aslında yerinde ama her şeyi çok çabuk unutuyorum. Kurutulmuş diyor. Islatmadım ama atmam gerekiyor. O yüzden dişimi kırıyordum. Bunun içindeki çekirdek çok sertmiş. Kuş üzümünü böyle bol atıyorum. Karabiber şöyle bol atacağım her şeyden. Yarısını dışarı döktüm. Of. Doğru yapıyorumdur. Eğer donmuş vişne bulabilirsek en son piştiğinde içine koyup soğumaya bırakacakmış. Tarife göre şeker katmam gerekiyormuş. En başta zaten soğanı kavururken şeker kattım. Ancak tekrar katmayacağım çünkü meyve suyu, vişneli meyve suyu. Şeker olduğunu düşünüyorum. O yüzden katmayacağım. Bu şekilde kaynamaya bırakacağım. Daha sonra piştiğinde görüşürüz. Pirincim pişti. Masayı da böyle hazırladım sarma için. Az önce de bahsetmiştim. Donmuş vişne arıyorduk. Bir markette var gözüküyordu. Ona gitmiş, onda da yok. Başka marketlere de bakmış. Yok yani. En uygun marketten en pahalı markete kadar baktık. Donmuş vişne Belçika'da yok. Çok üzüldüm çünkü çok heveslenmiştim bu tarif için. Umarım vişnesiz olur. Acaba diyorum biraz ekşilik katmak adına frambuaz mı koysam? Ben birazcık ekşilik katmak adına frambuaz koymayı mantıklı buldum. Her seferinde diyorum yorum katmayacağım. Ama belki de bu mükemmel bir tarif olacak. Belli mi olur? Frambuaz katmaya karar verdim. Hadi yapalım. Şöyle biraz frambuazım var. Çok az kalmış. Bunu acaba içine mi katsam? Yoksa pişerken mi katsam? Böyle ufaltıp biraz daha içine katacağım. Birazını da dışına ayıracağım. Hemen yapıp geliyorum. Böyle yaptım. Paketin içinde zaten böyle çok ufalanmış, parçalanmış. Bunu içine dökmeye karar verdim. Şöyle büyükleri de ayırdım. İkiye bölüp tencerenin içine atarım pişerken diye düşündüm. Çok heyecanlıyım çünkü yorumumu katıyorum yine. Bazen yorumlar kötü olabiliyor ama ekşi yani, bu da vişne kadar ekşi. Normalde kahvaltılarda yiyorum.
Uçak geçiyor. Ben şimdi bunu içine boşaltayım. Bunu içine döktüm. Umarım kötü olmaz. Çok uğraştım. Yaprak severler beni linçleyecek büyük ihtimal. Onun içine frambuaz mı koyulur? Yapraklar çok iyiymiş bu arada. Santat markasının yaprağı. Bayağı iyi, güzel, taze. İri de yani. Şimdi ben bunları sarayım. Daha fazla konuşmadan. Sarmalar yani şöyle incecik olmaması gerekiyormuş. Birazcık etli, yani dolma şeklinde, hafif kalın olması gerekiyormuş. O yüzden içini fazla koyuyorum. Şimdi tenceremi de göstereyim. Bu normalde eski tip bir düdüklü tencere. Benliği sarma için çok uygun. Bunun içine dizeceğim. Düdüklünün kendi kapağını değil de başka bir kapak kapatacağım üstüne. Sarmalarımı da sardım. Totalde böyle 3 sıra kadar çıktı. Frambuazla denedik ve inşallah güzel olur. Olacağını düşünüyorum çünkü iç harcın tadına baktık. Bayağı iyiydi. Şimdi dibine birazcık zeytinyağı, böyle asma yaprağı koydum. Daha sonra üzerine sıra sıra dizdim. Aralara frambuaz attım. En son üstüne de yine asma yaprağı koydum. Bir tane tabak kapatacağım. Tarife göre su, zeytinyağı, tuz diyor. Ben bir bardak vişne suyu ekleyeceğim. Çünkü ekşilik katsın istiyorum vişne atmadığım için. Tuz atacağım üzerine. Zeytinyağı da dibine koyduğum için üstüne tekrar koymayacağım. Üzerinde şöyle bir tabak kapatacağım. Bu buna oluyor. Hem de tam oluyor köşelerine. Üzerine geçecek kadar su. Bize bu arada sizlerle birlikte koltuklarımı yıkayalım. Bahsetmiştim videonun başında. Üzerime rahat bir şeyler giyeyim. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Hava çok sıcak. Daha sonra beyaz koltuğun sadece bir tanesini birlikte yıkayalım. Nasıl yıkadığımı size göstereyim. Hem de ben işimi halletmiş olayım. Hadi oraya geçelim. Bir dakika. Görüşürüz dedim ama sarmayı yemeden koltuk yıkamaya başlamak istemedim. Önce enerji lazım. Şimdi sarma pişti, alayım bir. Böyle sarmalarım pişti. Çok güzel gözüküyorlar. Umarım tadı da güzeldir. Yani frambuazla yapan var mı bilmiyorum. Yoktur bence. Hangisinden başlasam bilemedim yahu. Ama bir vişne kadar ekşilik yok tabii ki. Çok sıcak. Bunlar biraz soğusun. Ben yiyeyim. Ondan sonra koltuk yıkamada görüşürüz. Şimdi lekeli bölgeleri biraz ıslattım o solüsyonlu suyla. Şimdi bu Vanish'in leke çıkarıcısından çok az damlatıp ucundaki böyle bir aparat var ovalamak için. Onunla lekelerin üstünü biraz ovalayacağım. Daha sonra komple koltuğu bölüm bölüm yıkayacağım.
tık yorucuydu, yani kollarım çok yoruldu. Bir de hava sıcak olduğu için çok terledim. Üzerimi değiştirdim, bir saçımı topladım tekrar. Geldim. Bugünümü böyle geçirdim. Yani güzel böyle frambuazlı yaprak sarması yaptık. Aşırı beğendim bu arada. Hani yapılıp yenmesi gereken bir tarif olduğunu düşünüyorum. Belki de vardır böyle bir tarif. Ben hiç duymadım. Ama frambuaz çok güzel, böyle şekerini nasıl diyeyim, vişne suyu ve zeytinyağı, yaprağın böyle hafif asidik hali de, ekşiliği kalmış sadece ve çok güzel olmuştu tadı. Aromalı olmuştu. Çok beğendik. Yedik, çok az kaldı zaten. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bundan bir günü yine sizinle paylaştım. Günlerimin dolu dolu geçmesi beni çok mutlu ediyor. Kendime sürekli bir uğraş bulmaya çalışıyorum. Aradığımız bir dakikanın değeri bile çok önemli olmalı. Bundan 5 saat öncesine dönme gibi bir şansımız yok. Ama 5 saat sonrasını planlayabiliriz. O yüzden her günümü güzel geçirmeye çalışıyorum. Dolu dolu geçirmeye çalışıyorum. Kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz.